Efendim Ela Excellence Resort Belek'te Hayat isimli ana restorandayım. Bu restoranın teras bölümündeyim. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri Ultra Şedai konseptinde Hayat isimli ana restoranda veriliyor ve çok güzel bir teras kısmı var. O yüzden görüntüde buradan başladım. İçinde rengarenk balıkların yüzdüğü bir gölet var burada. Doğal atmosferde müthiş. Ben çok seveceğinizi düşünüyorum. Birazdan da ana restorandaki bir akşam yemeği büfesini örnek olarak sizlere sunuyor olacağım. Ancak bu videomuzun konusu olarak yine ana restoran dışında toplam 7 tane alakart restoranı var tesisin. Bunlardan da size bahsedeceğim ve kısa kısa görüntüler sunmaya çalışacağım. Alakart restoranlarda özellik olarak hemen söylemek isterim ki sadece 3 tanesi rezervasyon ücretli, küver ücretli, servis ücretli. Bunun dışında diğerleri ücretsiz. Sadece misafir ilişkileri departmanından rezervasyon yaptırarak kullanabileceğiniz alakartlar. Bunlardan da size detaylı olarak bahsedeceğim. Hatta aklıma gelmişken hemen söyleyeyim. Ücretli olanlar sadece teppanyaki, uzak doğu alakartı, bu show yapılıyor biliyorsunuz. Biraz daha farklı nitelikli bir sunum var orada. Bunun dışında bir tane Galata Taverna var. Hani böyle tabakların falan kırıldığı, biraz Greek tarzı eğlencelerin yapıldığı bir bölüm orası. Bir de La Sofa var. Bunları detaylı anlatacağım size ama aklınızda şu kalsın. 7 tane alakartın 4 tanesi ücretsiz. Tek tek bunlardan bahsedeceğim bu videomuzun konusu olarak. Siz de Ela Excellence Resort Belek'i en azından restoranları konusunda da değerlendirmiş olacaksınız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Tabii ki rezervasyon yapmak istediğinizde tatil ekibine ulaşacağınızı ve videoya devam ederken de beğeni ve abone tuşuna basacağınızı umuyorum, rica ediyorum ve videoma başlıyorum. Bu arada Hayat Restoran'da açılış konuşması yaptığım yerde teras görüntülerini biraz daha sizlere sunmak istiyorum. Misafirler tabii henüz gelmeye başlamadılar. Restoran açılmadı. Ama ben buradaki düzeni size detaylıca göstermek istedim. O kadar rahat, o kadar keyifli bir teras bölümü var ki. Bakın burası mesela kalabalık aileler için çok güzel bir bölüm olarak düşünülebilir. Bunun yanı sıra az önce bahsettiğim bölümde, gösterdiğim bölümde gayet güzel doğal bir atmosferde çam kokularıyla, su sesleriyle ve rengarenk balıkların olduğu böyle güzel manzaralar eşliğinde, çiçekler eşliğinde teras bölümü işte burası. Aslında bu bölüm böyle uzayıp gidiyor. Tabii her tarafını dolaşmadım ama size fikir vermesi açısından bakın. Diğer tarafta da böyle masalar ana restoranın teras bölümlerini oluşturmakta. Efendim Ela Excellence 4 Belek'te şimdi az önce teras kısmında Hayat isimli ana restoranın görüntülerini sunmuştum. Ve hemen içeri geçtim. Tabağınızı aldıktan sonra açık büfe menü seçeneklerinden tabağınızı yaptıktan sonra isterseniz kapalı alanda da yani bu klimalı şık alanda da yemeğinizi tabii ki alabilirsiniz. Buranın özelliği ise ayrı ayrı bölümlerden oluşuyor olması. Bakın şöyle mesela burası yetişkinlere özel alan. Çocuklar kullanamıyorlar burayı. Bakın ne kadar şık, ne kadar güzel. Hem duvar dekorlarıyla, tavan dekoruyla, avizeleriyle ve masa, servis düzeyinde çok şık bir alan. Ve diğer oturma alanlarını şöyle kısaca görüntülemek istiyorum. Hem teras bölümüyle hem de içerideki oturma alanlarıyla gerçekten çok şık bir restoran düzenine sahip Ela Excellence Resort Belek. Şöyle devam ediyorum. Bakın minik misafirler için burada asker gibi sıra sıra dizilmiş mama sandalyeleri onları bekliyor. Tekrar diyorum, çocuk kabul edilmeyen yetişkinlere özel bölüm hemen şu karşıdaydı. Aklınızda bulunsun. Hani balayı çifti olarak geldiyseniz biraz daha böyle izole bir alan kullanmak isterseniz oraya geçebilirsiniz. Evet. Şimdi oturma alanlarını gösterdikten sonra sırada biraz da büfeden görüntü alalım değil mi? Açık büfe akşam yemeğinde neler varmış? Buradan yavaş yavaş şu güzel ışıkların olduğu bölüme yani büfeye doğru ilerliyorum. Evet, Ela Excellence Resort Belek'te muazzam bir büfe görüntülemeye başlayacağım. Ben size bir oteli tavsiye ediyorsam bir bildiğim vardır, buna inanın. Muazzam, çok güzel büfe görüntüleyeceğim. Ana restorandayız. Teras kısmı gördük, oturma alanlarını gördük, kapı alanını gördük. Şimdi de bir büfe örneği göreceğiz. Sonra alakartlara devam edeceğiz. Ama önce bu muazzam büfeyi size kısaca görüntülemek istiyorum. İbrahim kardeşimden alacağım ben direksiyonu. Şöyle en başa gideceğim. Ana restoranda ilk giriş kısmından başlayacağım. Tatlıların yanından geçeceğim. Onlar en son. Şöyle ekmeklerin ve çorbaların olduğu büfeye doğru geliyorum. Bakın giriş kapısı. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri burada veriliyor. Ve ilk girdiğiniz zaman her gün akşam 2 çeşit çorba. Acılı ekşili tavuk çorbası ve et suyu çorbası şeklinde burada seçenekler var. Çorbayla başladık. Bunlardan sonra hemen şöyle arkamı döndüğüm zaman bu defa zeytinyağlılar ve soğuk mezeler var.
Yine burada gördüğümüz ortadaki büfenin tamamı zeytinyağlı ve soğuklardan oluşuyor. Buraya yaklaştığımız zaman da yine özel seçenekler var. Zeytinyağlı Ege otları, zeytinyağlı biber, zeytinyağlı kereviz böyle devam ediyor. Bakın zeytinyağlı soğan dolma var. Yine soğuk seçeneklerde, başlangıçlarda bunları değerlendirebilirsiniz. Sarma, lahana sarma, yaprak sarma seçenekleriyle, hatta isterseniz burada kapya biber dolması da var. Şimdi biraz daha böyle farklı lezzet arayanlara tabii ki midye dolmalar, uskumru fümeler yine seçenekler arasında sunulmuş. Şu bölümü de kısaca göstereceğim. Benim çok dikkatimi çeken bir başka bölüm var. Oraya doğru gideceğim. Bakın burada farklı farklı seçeneklerle susamlı tavuğundan füme dana etine, haydariye kadar. Eğer alkol kullanıyorsanız mesela şu bölüme de kısaca bir uğrayabilirsiniz diye tavsiyede bulunalım. Bakın burada antipasti dediğimiz, yani başlangıçta tabağınızda keyif yaparak başlayacağınız kızarmış sebzeler var. Bunlar arasında karnabahar, patlıcan, çok güzel tavuk kuasidalar var. Ve devam ettiğimiz zaman da bizim yöresel yemeklerimiz devam ediyor. Köfte, pilav yapabilirsiniz. Tavuk yemeği var, balık yemeği var, enginar dolması var, kabak gondol var, patlıcan bastı var. Şu görüntünün güzelliğini aslında ben sayıyorum ama misafirler gelmeye başlamadan önce bir kez daha göstermek istiyorum. Burası biraz daha böyle Çin mutfağından hoşlanan misafirler için. Ustam kamerayı gördü, şovunu yaptı vallahi. Kolay gelsin. Burhan Şefim kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Ne attın mangala? Antrikot mu attın? Ellerine sağlık. Ben pirzolacıyım ama ha. Ben Adanalı olunca koyun etine biraz daha düşkünüm. Orijinal kuzu var efendim. Orijinal kuzu mu var? Tamam, kolay gelsin. Vallahi etler mangala düşmüş haliydi böyle. Ana restoranda bu bölümde de daha çok yöresel yemekler var. Tencere yemekleri dediğimiz patlıcan kebabı, domates soslu bamya veya kuru patlıcan dolma gibi seçenekler var. Aslında tabii ki bu bölüm biraz daha uzun. Şöyle hemen ilerleyeceğim. Kuzu güveç, erişte pilavı, beyran çorbası ve böyle devam ediyor. Burada her gün farklı çeşitli etler kesim olarak sunuluyor. Bugün hardal soslu fırın somon var. Ama diğer günlerde farklı etlerde yine kesim olarak misafirlere sunuluyor. Tabii ki yine diğer sıcak yemeklerde burada sunuma devam ediyor. Bakın mesela paella burada. Fırın sebzeler antipasti olarak yine hazırlanmış. Ve devam ettiğimizde yine sulu ve sıcak yemekler alternatif olarak misafirlere sunulmakta. Pirinç pilavı, dana blanket, tavuk a la king. Bu çıtır çıtır çok lezzetli bir şey, biliyorum bu. Benim tercih ettiğim bir tanesi. Kuzu etli burrito var. Bir İtalyan lezzeti olarak sunuluyor bu da. Yine kabak gondol, kalamar dolma gibi seçenekler buradan devam ediyor. Ve nereye kadar geliyoruz? Kolay gelsin, merhaba. Dana kavurma. Çok lezzetli görünüyor. Kolay gelsin.
Evet, dana kavurmada yine bir et seçeneği olarak misafirlerimizi bekliyor. Buradaki büfemiz ve menümüz de bu şekilde. Efendim, Ela Excellence Resort Belek'te Hayat isimli ana restoranda çok özel bir büfeyle karşılaştım. Ve hemen İsmail Şefimden rica ettim, biraz bahsetti. Özellikle diyet yapanlar, glutensiz beslenenler veya vegan beslenen misafirlerimizin mutlaka bu görmesi gereken bir nokta bence. İsmail Şefim, biraz bahseder misin? Neler var burada? Ürünlerimizden vegan beslenmek isteyenler için cheddar peynirlerimiz var. Vegan peynirler, parmesan peyniri şeklinde olan. Onun Tatlılar da dışında var galiba. evet tatlılar var. Roquefort tadında olan var. Parmesan peyniri, sucuk var vegan beslenmek isteyenler için. Kıyma var, döner var, salam var, sosis şeklinde Harika, hep olanlar özel var. ürünler bunlar. Hepsi özel. Vegan misafirler istediği zaman bunları hazırlayıp veriyoruz. Onun dışında haşlanmış ürünlerimiz, haşlanmış kuşkonmaz, karnabahar, yumurta, ananas, haşlanmış süt mısır, çibes, soya filizi taze, tofu peynirimiz var isteyenler için. Tofu peyniri. Evet. Tofu Özelliği nedir özel bunun? bir ürün. Soya fasulyesinin damıtılmasıyla elde edilen bir ürün. Evet. Devam edelim. Şurada sıcaklar var galiba. Evet, sıcaklarımızda haşlanmış ürünler var. Dana eti, tavuk eti, balık eti. Onun haricinde 2 tane domatesli, kendi suyunda domatesle pişmiş, yağsız, tuzsuz, yağsız ve tuzsuz pişirilmiş taze fasulye ve patlıcan yemeğimiz, haşlanmış pirincimiz. Şunlar da sıcak galiba. Evet, Meksika fasulyemiz var, haşlanmış pancarımız, bakliyatlarımız oluyor. Onun dışında greçka, Türk ismiyle kara buğday, özellikle Rus misafirlerimizin aradığı, diyet yapanların aradığı bir ürün, özel bir ürün. İsmail Şefim, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür bu bölümü ederim. şöyle bir daha göstermek istiyorum. Uzun uzadıya. Tekrar diyorum, diyet yapan, glutensiz veya vegan beslenen misafirimiz için özel bir bölüm burası. Ben şimdi bir de sushi bölümüne gidiyorum yavaş yavaş. Evet. Salata bölümünü uzun uzadıya göstermeye gerek var mı? Mis kokulu, tazecik. İsterseniz burada sizin isteğinize göre yeniden doğranıp yapılabilen, karışımını kendiniz belirleyebileceğiniz salata büfesi var. Efendim, mezeler, salatalar derken artık yavaş yavaş ızgaraları görme zamanında geldi. Ela Excellence 4 Belek'te şöyle deniz mahsulleri sunum dolabıyla başlayalım. Bakın, buradaki ürünler hemen hemen her gün değişen menülerde deniz mahsulleri sunumu yapılıyor. Bugün de bu şekilde güzel farklı balık çeşitleri hem ızgara hem de kızartma olarak misafirleri bekliyor. Tabii ki karides de bugün menüye eklenmiş yine. Şöyle yavaş yavaş ilerlediğimizde ızgara yapan arkadaşlarımız da kolay gelsin, merhaba. Oo, jumbo karidesler pişiyor. Jumbo diyebiliriz bunlara, değil mi? Harika. Bu ne balığı? Kalamar. Kalamar, özür dilerim ya. Sanki hani şu büyük balık neydi? Orkinos'u parçalıyorsunuz ya, ama o kırmızı et oluyor değil mi daha çok? Kuzu etine benziyor. Evet. Kolay gelsin. Deniz mahsullerinden sonra şöyle biraz daha ilerleyelim. Bakın, burada yine kızartma çeşitleri, sebze pane var, tavuk kanat pane var veya tavuk but alabilirsiniz kızartma olarak. Yine bira tabağı olarak buradan kendinize nuggetlardan patates kızartma alabilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Şu tarafta yine ızgaralar da bizi bekliyor olacak. Izgaralar bizi bekliyor olacak. Bakın, burada da kırmızı ve beyaz etler yine balığa alternatif olarak bir büfe olarak hazırlanmış. Siz köftenizi, tavuk, antrikot veya diğer seçenekleri buradan belirleyebilir ve arkadaşlarımıza sipariş verebilirsiniz. Hemen burada da ızgaralarınız hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi. Kolay gelsin. Izgara köfte, dana antrikot, tavuk ızgara. Tabii ki sebze ızgara da burada tabağımızın yanında olmazsa olmaz. Böyle de şöyle görüntüye ekleyelim. Hem beyaz et hem kırmızı et ızgaralarımız burada misafirlerimize sunuluyor. Ela Excellence Resort Belek'te. Ve işte sushi bölümü de burası. Biz aslında Ela Excellence Resort Belek'te büfeyi gezerken birçok alakart restoranı beraber gezmiş gibi olduk. Yani alakart restoran menülerini gezmiş gibi olduk. Çünkü hem ızgara et bölümü, hem sıcak yemekler, yöresel yemekler bölümü, hem balık tezgahları, hem de sushi bölümü. Ustalarımız büyük bir titizlikle, gayet de ustalıkla, bakın, hem sushilerimizi hazırlamışlar hem de sashimi hazırlamışlar burada. Yine başlangıç tabağı olarak mezelerinizin yanına, soğuk seçeneklerinizin yanına, zeytinyağların yanına burada bir sushi sashimi tabağı yapabilirsiniz. Soslarınızla beraber İsmail Şefim özenle doğruyor sizin için. Aynen, teriyaki sosla birlikte. Ya, çiğ balık yenir mi demeyin, mutlaka deneyin. Özellikle Taze geliyor, güvenerek yiyebilirsiniz. günlük taze geliyormuş.
İsmail Şef'im bu tuzda öldürülüyor biraz değil mi? Böyle bir 3-5 dakika böyle bir şey. Tuzda öldürülmüyor. Şöyle bunun özel sosu var zaten. Susam ve susam yağlı. Tamam. Soya sosla ve teriyaki sosla karışım. Soya sos ve teriyaki Evet. sosla karıştırıyoruz. Sosla karıştırıp çiğ olarak yiyebilirler. Protein değeri çok yüksektir. Protein değeri çok Herhangi bir, yüksektir. Sağlık sıkıntısı olmaz. Harika. Kılçıksız fileto, somon balığı ve tuna. Somon ve tuna balığı, Evet. orkinos. Peki çok teşekkürler. Kolay Afiyet gelsin. olsun. Kolay gelsin. Evet, genel anlamda burada şey de varmış ya, tavuk çevirme de varmış. Bunu görmemiştim. İşte bir seçenek daha. Hani neredeyse yok diyebileceğimiz bir sunumla karşı karşıyayız. Büfe oldukça zengin. Her ne kadar alakart restoran seçenekleriyle bunu özelleştirebiliyor olsanız da gayet şık, gayet de çeşitli bir ana restoran büfesini görüntüledik. Ne eksik kaldı biliyor musunuz? Tatlılar eksik kaldı. Tatlısız olmaz diyerek tatlı büfesine doğru yürüyoruz şimdi. Efendim ana restoranda bu bölümde size içerik konseptiyle ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Fikir vermek istiyorum. Ana restoranda menünüzü seçtiniz. Güzel ızgara balıklarınızı, etlerimizi, meze tabağımızı yaptınız. Alkollü veya alkolsüz meşrubat ya da işte diğer seçeneklerden talep ettiğinizde hani sunum ne şekilde yapılıyor fikir vermek istedim. Meşrubatlarımız kutu şeklinde sunulabiliyor. Biralarımız şişe şeklinde sipariş karşılık buluyor. Yine alkol içeceklerde, rakılarda Beylerbeyi, Göbek'ten, Tekirdağ'ından, Efes'inden ne bileyim Yeni Rakı'ya kadar. Şaraplarda hem yerli mesela İzmir bu Kula bölgesinin şarapları var veya ithal şaraplar var. Ya da meyve suları. Sadece örnek olarak bunları gösterdik. Daha fazla seçenekler de var aslında. Ama en azından Ela Excellent'da geldiğiniz zaman akşam yemeğinde veya diğer restoranlarda, barlarda sunumla ilgili böyle kısa bir size fikir vermek istedim. Tekrar diyorum bu kadarla sınırlı değil aslında. Çok daha geniş bir seçenek var. Ama örnek olarak zannediyorum fikir verecektir size. Bu da aklınızda olsun. Ve işte final. Ela Excellence Resort Belek'te tatlı büfesi. Tabii ki en çok merak edilenlerle başlıyoruz. Fıstıklılarla, baklavalarla, sarmalarla başlıyoruz. Soğuk baklavayla devam ediyoruz. Jelibonları göstermezsek olmaz. Jelibon önemli. Hatta hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi jelibon. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. Şurada çok güzel görünen bir tiramisu vardı. Onu göstereceğim size. Tekrar devam ediyorum. Sütlü tatlılar dolabı. Devam ediyorum. Dondurma. Ama benim burnuma çok güzel karpuz kokusu. Oo, meyve büfesine bakar mısın? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Bütün tatlılar bir tarafa. Aziz. Kolay gelsin. Nasılsın Aziz? Sen mi hazırladın burayı? Ellerine sağlık. Çok güzel görünüyor. Enfes bir meyve büfesi. Soğutulmuş çilekler, kirazlar, karpuzlar. Ya müthiş çok güzel görünüyor her şey. Çok beğendim. Meyve büfesine artı bir puan benden. Evet bu şekilde bütün büfeyi anlatmış olduk. Ben birazdan alakart restoranı da yavaş yavaş sizlere göstermiş olacağım, sunmuş olacağım. Ama burada kapanışı yapmadan önce isterseniz bir de minik misafirlerden bahsedelim. Ve onlar için ayrılan büfeyi de görüntüye ekleyerek her ne kadar tatlıyla final yapıyorum desem de aklımdan çıkmıştı. Burayı göstermek istiyorum size. Bir de peynir büfesi varmış ya. Ben nasıl atladım buraları? Ana. Şarap seven misafirlerimiz. Bakın Roquefort'unuz burada. Eski kaşarınız burada. Ceviziniz burada. Tam bir şarap sever köşesi olmuş. Şarap seven misafirin buraya orasında tabii ki illa şarap olacak diye bir şey yok. Akşam yemeğinde bir peynir tabağı yapmak isterseniz böyle çok şık bir peynir bölümü var. Çok da kaliteli peynirlerle burada hazırlanmış. Ya ben nereye gidiyordum? Ben çocuk büfesine gidiyordum. Peynirleri gördüm. Orayı da göstermiş olduk. Evet işte burası da minik misafirlerimiz için hazırlanmış bölüm. Hem mama çeşitleri ufaklıkların yaşlarına göre hem meyveli sütler, yoğurtlar, probiyotikler. Bunun yanı sıra yine onların damak zevkine uygun sıcak yemekler. Bakın buradaki hip marka mamaların tamamı onlar için. Dilediğiniz gibi buradan sipariş verebilirsiniz. İsterseniz de kendi mamanızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Buradaki sebze ve meyve ya da haşlanmış etlerden faydalanarak
ya da şeflerimizden yardım isteyerek çocuğunuzun tercih ettiği mamayı oluşturabilirsiniz. Evet, herhalde eksik bir şey kalmadı. Elimden geldiği kadar gösterdim ama şunu da söylemek istiyorum. Ela Excellence 4 Belek'te Hayat isimli ana restoran gösterdiğimiz bu menüler aslında günlük olarak değişiyor. Yani her gün aynı şekilde birebir değil, günlük olarak değişen menüler var. Bunlardan size ben örnek olarak sunmuş oldum. Şimdi yavaş yavaş alakartların olduğu bölüme doğru devam ediyorum. Efendim Galata Taverna'dan herkese selamlar. Ela Excellence 4 Belek'te Hayat isimli ana restorandan sonra şimdi sırada alakart restoranlar keşfi var ve eğlenceli bir restoranla başlıyoruz. Galata Taverna'dayız. Burası gündüz saatlerinde ilk videomda bahsetmiştim size. Bir beach club olarak hizmet veriyor ve misafirlerimiz de bir DJ eşliğinde gayet güzel club müzikleri eşliğinde yine deniz mahsulünden oluşan snack menüler ve çok güzel kokteyller sunuyor. Bunun yanı sıra akşam olduğu zaman da gördüğünüz gibi bir taverna konseptinde yine misafirlerimize eşsiz Akdeniz mezeleri ve tazecik deniz mahsulleri menüleriyle bir alakart restoran deneyimi yaşatıyor. Eğer eğlenceli bir akşam yemeği geçirmek istiyorsanız biraz daha böyle Ege atmosferinde, Greek atmosferde, taverna atmosferinde bir akşam yemeği almak isterseniz Galata Taverna'yı mutlaka not almalısınız. Galata Taverna bir küvel ücreti karşılığında hizmet veriyor. Yani bir yemek bedeli ödemiyorsunuz. Yine konsept halindeki alkollü içecekleri, burada uzoları, rakılarınızı, şaraplarınızı veya alkolsüz meşrubatlarınızı sınırsız olarak alabiliyorsunuz. Menüden seçenekler alabiliyorsunuz. Ama tabii ki bir servis ücreti ödemeniz gerekiyor. Bunu da ofisimizden öğrenebilirsiniz, otelden öğrenebilirsiniz. Küçük bir ücret zaman zaman değiştiği için burada söyleyemiyorum bunu. Dolayısıyla yani mevsime göre, sezona göre değişiklik gösterdiği için. Bunun yanı sıra Galata Taverna'ya geldiğiniz zaman diğer alakartlardan farklı olarak canlı müzik, hemen orayı tekrar gösterelim. Misafirlerimizin yemeğine eşlik ediyor. Ve Galata Taverna'dan sonra şimdi yavaş yavaş diğer alakartları size sunmaya başlayacağım. Bunun dışında farklı alakart seçenekleri var. Türk mutfağı, İtalyan mutfağı, Meksika mutfağı gibi, hatta Uzak Doğu mutfağı gibi, hatta vegan ve vejetaryen mutfağından lezzetlerin sunulduğu alakart restoran seçeneklerini yine Ela Excellence 4 Belek'te tercih edebileceksiniz. Ben Galata'yı size kısaca göstermiş oldum ve buradan da yavaş yavaş diğer alakartları keşfetmek üzere turuma devam ediyorum. Efendim Ela Excellence 4 Belek'te alakart restoranları keşfimiz devam ediyor. İlk olarak Galata Taverna'yı göstermiştim size. Ege mutfağı, güzel deniz mahsulleri menüleri oradaydı. İkinci seçenek olarak da La Sofa'ya geldim. Hemen Galata'nın yanı başında, yine denize çok yakın bir mesafedeyiz. Ve burada da eşsiz Türk mutfağından lezzetli menüler sunuluyor. Güzel mezeler ve tabii ki Türk mutfağı deyince kömür ateşinde ızgara kebap seçenekleri La Sofa'da misafiri bekliyor. Yine çok keyifli bir ortam. Yine henüz açılmadı. Arkadaşlarımız servisleri hazırlamışlar ama yaklaşık 1 saat sonra misafirler gelmeye başlayacaklar. Işıklar açıldığında ortam çok daha güzel olacak. Gördüğünüz gibi farklı sandalye sayılarına sahip masalar var. İsterseniz bakın şurada minderli olan, koltuklu olan yerler de var. Ve La Sofa'da böyle güzel bir deniz atmosferi eşliğinde burada açık mutfakta güzel kömür ateşinde yapılmış ızgara menüleri alabilirsiniz. La Sofa'yı gündüz saatlerinde ilk videomdan hatırlayacaksınız. Bir sinek restorandı. Yine burada pizzalar, pideler, dönerler misafirlere menü seçenekleri olarak sunuluyordu. Akşam saatlerinde de La Sofa yine güzel kebap menüleri için misafirlerimizi bekliyor olacak. Küçük bir küver ücreti var. Bakın yemek ücreti demiyorum. Bir servis ücreti, rezervasyon ücreti var. Bununla beraber rezervasyonu yaptıktan sonra La Sofa'daki eşsiz lezzetleri, menüleri tatmak için ustalarımız, şeflerimiz, arkadaşlarımız sizleri bekliyor olacaklar. Ben şimdi La Sofa'dan sonra bir diğer alakartı keşfetmek için turuma devam ediyorum.
Efendim Ela Excellence Resort Belek'te alakart restoranların keşfi devam ediyor. Şimdi Akari'ye geldik. Teppanyaki yani Uzak Doğu ve Asya mutfağının eşsiz lezzetinin sunulduğu, çok usta şeflerin görev yaptığı ve aynı zamanda çok da şık dekoru olan özel bir alakart gideceğiz. Ben hemen şöyle hızlıca size bir sunum yapmak istiyorum. Bakın burada Uzak Doğu'nun kültürel yapısını da gösteren mobilya dekorundan, yine aynı şekilde diğer dekor malzemelerinden içerinin bütün atmosferi bu doğrultuda tasarlanmış. Dilerseniz yemekleriniz, menüleriniz şov eşliğinde buradaki masalarda sunuluyor. Usta şefler, birazdan bir örnek göstereceğim. Menülerinizi burada hazırlıyorlar. Dilerseniz de normal restoran üzerinde ama yine Uzak Doğu kültürünü yansıtan mobilyaların eşliğinde, son derece özel mobilyaların eşliğinde hazırlanmış masalarda menülerinizi alabilirsiniz. Hatta dilerseniz şöyle bir Japon köşesi seçebilirsiniz kendinize. Önce bir Japon çayı da içebilirsiniz diyormuşum. Elbette menüde sadece sushiler, sashimiler yok. Bunun yanı sıra çok farklı seçenekler var. Kızarmış ördek eti alabilirsiniz, dana bonfile seçebilirsiniz. Veya yine buradaki şeflerimizin hazırlayacağı, usta şeflerimizin hazırlayacağı menülerden tercih edebilirsiniz. Ben birazdan buradaki şov masasında yapılan sunumdan kısa bir görüntüyü sizlere aktaracağım. Ve bu anlamda size fikir vermeye çalışacağım. Ama restoranın genel düzenini şöyle biraz daha size göstermek istiyorum. Akşam yemeğinizi deneyime dönüştürmek için farklı bir kültür ve farklı bir medeniyetin yemek lezzetlerinden tadabilmek için burayı değerlendirebilir ve Akari restorana gelebilirsiniz. Beef, Japan spaghetti, baby dragon, and salmon. And so time. Look at. Hop. Okay, Japanese helicopter. Japanese Ta-da! and And samurai at home. Chopa, harakiri. Okay, now it's kung fu. Panda. panda. Yeah, I'm full. Okay. Camera ready. Okay, keep rolling. 1, 2, 3. Happy holiday! Woohoo! Okay, look at. So I will write something. No, Ella, look at me. Okay, look at. Focus, focus. Focus, focus. Focus, focus. Focus, focus. Focus, focus. 1, 2, 3. Abracadabra. Where is it? Please, please. Efendim Ela Excellence Resort Belek'te akşam yemeği saatine az bir zaman kala bu defa La Salsa'dayız. Arkadaşlarımız restoran hazırlıyorlar. Ne restoranı? Böyle rengarenk kapılardan da anlayacağınız üzere Meksika alakartındayız. Bir Güney Amerika mutfağı da diyebiliriz buraya. Tabii ki yine alakart restoranı içerisinde bu defa ücretsiz olan, sadece rezervasyon yaptırarak kullanabileceğiniz bir alakart restoran seçeneği burası. Ben burayı çok seviyorum. Çünkü hem çok güzel bir manzarası var, böyle bir terasta bulunuyor. Hem de bu rengarenk dekoruyla biraz da hafif acılı menüleriyle aslında farklı bir akşam yemeği deneyimi yaşatacaktır size. Şimdi diyeceksiniz ki ya Ersin biz La Salsa'ya rezervasyon yaptırdık. Akşam da geldik oturduk. Şöyle güzel bir masa verildi bize.
ne yiyeceğiz? Hani menüde neler var? Bir Meksika alakartında neler olabilir? Tabii ki hemen takolar falan aklına geliyor olabilir ama ben şöyle söyleyeyim size. Burada çok güzel dana etinden balık menülerine, yine beyaz et menülerinden özel çorbalara kadar birçok seçenek sizlere sunuluyor. Bakınız burada bal kabağı çorbasından şöyle örnek vermeye çalışayım size. Peynirli quesadillara kadar veya buffalo wingslerden mısır kaburga kızartmalara kadar birçok seçenek var. Hatta şöyle ana yemeklere geçerek birkaç size seçenek daha söylemek istiyorum. Mesela tavuk fajitadan ağır ateşte pişirilmiş dana kaburgaya kadar yine bir seçenek olarak sunuluyor. Dana etli enchilada var. Yani barbunya ezmesi üzerine hazırlanmış cheddar peynirli taze soğan ve enchilada sos ile sunulan bir menü var. Yani aslında Meksika alakartı dediğimiz zaman veya Güney Amerika lezzetleri dediğimiz zaman bizim damak zevkimize çok da uzak değil. Ama soslar açısından belki biraz daha böyle farklılaştırılmış, size deneyim olarak özel lezzetler yaşatacak bir alakart restoran seçeneği La Salsa. Tekrar diyorum, La Salsa için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Sadece rezervasyon yaptırmanız ve akşamki rezervasyon saatinde masanıza yerinizi almanız yeterli. İşte La Salsa da burası. Efendim Ela Excellency 4 Belek'te bir başka alakart restoranı, bu defa La Perla'ya geldik. İtalyan alakartındayız. Elma Martini. Ne ikram ediyorduk? Green Apple Martini ikram ediyorlar misafirimize burada ilk karşılamada. Ve daha sonra yine rezervasyonu ve ücretsiz olarak misafirler La Perla'da güzel bir akşam yemeği deneyimi yaşayabiliyorlar. Şimdi burada biraz sonra geldik misafir için bir masa hazırlanmış. Şu anda soğuk mezeler, soğuk başlangıçlar var. Dana carpaccio var. Deniz mahsulleri carpaccio var. Burada güzel bir salata var. Ne peyniriydi? Mozzarella peynirli kapris salata var. Hemen yine burada bir füme tabağımız var. Antipasti tabağımız var. Burada roquefort peyniriyle, ceviz tatlısıyla özel bir tabak hazırlanmış. Yine tabii ki eşsiz İtalyan lezzetleri La Perla'da misafiri bekliyor. Yine hatırlatıyorum, bir kez daha söylüyorum. Bu alakart restoranın içinde herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Bakın şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Özellikle havuz kenarında olması, böyle zeytin ağaçlarıyla yan yana olması ayrı bir ambiyans katmış. Akşam saatlerinde çok da keyifli. Arkadaşlarımız gelecek misafirimi bekliyorlar. Ben de size La Perla'da bir akşam güzel bir İtalyan lezzeti deneyimi yaşamanızı tavsiye ediyorum. Yine Ela Excellency 4 Belek'te alakart restoran keşfimiz devam ediyor. Ve biraz daha görüntü alıp devam edelim. Efendim şimdi sizi yine çok özel bir alakart restorana getirdim. Arkadaşımın gösterdiği dolaptaki menülerden anlayacağınız üzere vegan ve vejeteryan bir alakart restoran burası. Hiçbir ekstra ücret ödemeden sadece rezervasyon olarak Ela Excellency 4 Belek'in misafirine sunduğu bir hizmet. Çok şık bir alakart. Hem kapalı alanı var hem teras kısmı var. Şimdi ben burada size kısaca buradan bahsetmek istiyorum. Vegan ve vejeteryan beslenen misafirlerimizin çok çeşitli menü seçenekleriyle hemen şöyle yaklaştırayım. Bazı misafirlerimiz bu karekotu görmek istiyorlar. Ben de örnek olarak sizlere sunuyorum. Tabii ki Ela Excellency 4 Belek'e geldiğiniz zaman bakın burada bir taraftan da menüyü inceliyordum ben sizlere söyleyebilmek için. Ispanak dolgulu mantıdan kırmızı mercimekli rigatoniye, vegan spagettiden vegan hamburgere kadar, hatta şurada kabak çayı dolması falan geçiyorum, vegan biftek seçeneğine kadar birçok farklı menü seçeneği var. Vietnam usulü sebzeli parmak börek var mesela. Bu arada arkamdaki manzaradan da size şöyle biraz görüntü vermeye çalışıyorum. Mesela tatlılar bölümünde kısaca hemen bahsedeyim. Çikolatalı muzlu kek, Hindistan cevizli puding gibi yine vegan ve vejetaryen seçenekleri olarak misafirimiz sunuluyor. Bu arada buradaki ürünlerin birçoğu yine yörede yetiştirilen ve bu bölgede bunu üreten üreticilerden alınan menülerden de özellikle tercih ediliyor. Böyle güzel hem dekor olarak hem menü olarak çok şık, çok itinayla hazırlanmış bir vegan vejetaryen restoran La Sante. İsmini en son söyledim galiba ama az önce beni de görmüştünüz. La Sante'de aklınızda olsun. Hiçbir ücret ödemeden buradan faydalanabilirsiniz. Bir alakart restoran deneyimi daha sizlerle Ela Excellency 4 Belek'te. Efendim Ela Excellency 4 Belek'ten herkese günaydın. Şimdi videomuzun bu bölümünde sabah kahvaltı büfesinden biraz görüntü sunacağım size. Dün akşam yemeğiyle ilgili menü örneklerini ve restoranın genel düzeninden size bahsetmiştim, görüntüler sunmuştum. Şimdi yine bu keyifli teras alanından başlamak üzere
Ela'da kahvaltı büfesini ve güne enerjik başlamanız için size nasıl keyifli bir menü seçeneği sunulduğunu göstermek istiyorum. Bu güzel görüntüyle başlıyorum ve içerideki kahvaltı büfesi görüntüsüne devam ediyorum. Hadi başlayalım. Ve efendim Ela Excellence Resort Belek'te kahvaltı büfesine şöyle bir göz atmak için giriş yapıyoruz. Hayat isimli ana restorana saat 7 ila 11 arasında açık büfe olarak sunuluyor kahvaltı. Ve tabii ki bir küçük tüyo vereceğim size. Çünkü açık büfe kahvaltıya alternatif bir nokta daha var. 7-24 Anatolian restoranda da sabah saat 7'den öğlen saat 12'ye kadar serpme kahvaltı olduğunu bu noktada hatırlatmak istiyorum. Şimdi biz şu anda Hayat isimli ana restorandayız. Ve çok güzel taze sıkılmış meyve suları, detoks içecekler ve şampanya ikramıyla güne başlıyoruz. Good morning. Kolay gelsin, günaydın. Gayet güzel, enerji verici, güne sizi keyifle başlatacak detoks içecekler, meyve suları, şampanya tercih eder misiniz? Sabah erken saatlerde bilmiyorum ama şöyle meyvelerle devam edelim. Aslında kahvaltı büfesini görüntülemeye belki de hemen şu bölümdeki güzel kokuların geldiği yerden başlamak lazım. Yani unlu mamuller noktasından başlamak lazım. Bakın burada hem taş fırın hem de normal poğaçaların veya diğer işte unlu mamullerin piştiği bir fırın var. Böreklerin piştiği fırın var. Burada ekmek çeşitlerimizi, gayet güzel çörekleri, açmalar, poğaçalar, çok güzel su böreği de varmış. Hatta kol böreği de var. Fırından çıkıyor şimdi. Onu da göstereceğim size. Çok da güzel kokuların geldiği bir bölüm burası. Şimdi buradan şöyle bir başlangıç yapabilirsiniz. Ve hemen birkaç adım atarak tekrar büfeyi görüntülemeye devam ediyorum. İlk bölümde girişte biraz tatlı bir bölüm bizi karşıladı. Kompostolar var, reçeller var, çikolatalar ve bal kaymak, petek bal kaymak. Yine turistlerin vazgeçemediği bölüm lokum. Burası omlet köşesi. Kahvaltı büfemizin bu bölümünde omlet sunumu var. Tabii ki omletiniz sizin isteğinize göre buradaki malzemelerden ablamız, ellerine sağlık, günaydın ablacığım. Sizin isteğinize göre malzemeleri karıştırarak omletinizi hazırlıyor. Peyniri, mantarı, salamı, sosisi, biberi her şeyi burada. Tabii ki isterseniz atıyor tutuyor vallahi ablam biliyor bu işi. İsterseniz burada haşlanmış yumurtalar da var. Yumurta ile ilgili farklı lezzetleri tadabileceğiniz bir bölüm daha var burada. Yine ekmek üzerine, kızarmış ekmek üzerine mantarla, salamla, sosisle hazırlanmış poşu yumurta dediğimiz bir pişirme şekliyle böyle gayet güzel sunumlar yapılmış. Sebze mücver, patatesli börek gibi seçenekler var. Şöyle devam edelim. Sütlü yulaflar, sütlü pirinçler. Hemen karşısında meyveli yoğurtlar, diyet yoğurtlar, işte çileklisi, portakallısı, ballı yulaflısı. Burada bir karma bölüm hazırlanmış. Onun hemen yanında zeytin çeşitleri vardı. Şu bölümde tamamen zeytinler var. Kızarmış zeytinden yeşil zeytin, kırmızı zeytine kadar birçok seçenek var burada. Biraz sağ tarafa devam ettiğimiz salata büfesine hızlıca geçiyorum. Çünkü ortada gayet güzel iştah açıcı bir bölüm daha var. Gününüze enerji katacak meyve kompostoları. Gayet güzel soğutulmuş bir halde sizleri bekliyor. Biraz daha ilerlediğimizde füme etler var. Akşam yemeğinde burada sushi vardı dün akşam. Hatırlarsanız. Şimdi de hindi salam, dana jambon, tavuk jambon, Macar salam, dana jambon diye giden bir bölüm var. İsterseniz soğuk balık çeşitleri de yine burada sunuluyor. Yine çocuklar için olmazsa olmaz bölümlerden bir tanesi mama köşesi. Onlar için de burada hazırlıklar yapılıyor. Yine hip marka mamalar. Dün akşam göstermiştim bu bölümü. Bir kez daha size gösteriyorum. Bu defa kahvaltı ile ilgili de çocuklara bir sunum bölümü hazırlanmış. Şöyle hemen sağ tarafa dönerek biraz da peynirlerden bahsedelim. Bu bölümde farklı tatlarda, farklı lezzetlerde, farklı çeşitlerde peynirler var. Burada benim en çok tercih ettiğim ezine peyniri ve tulum peyniri. Onlardan vazgeçemiyorum. Şöyle hemen bu bölümde kısaca gösterelim.
Yine bu bölümde kahvaltıda kızartma seven misafirimiz için sebze kızartmalar, soğan halkaları, patates kızartmaları, öyle bir küçük köşe yapılmış. Yine devam ediyorum yürüyüşüme. Ve gözlemelerimiz de taze taze, sıcak sıcak. Burada ablamız kolay gelsin. Gözlemelerimizi de hazırlıyoruz. Kahvaltımda gözleme olmazsa olmaz diyenler buraya uğramadan geçmeyecekler. Bakın burada çok lezzetli bir mücver çeşidi var. Kahvaltılık mücver. Havuçlu, peynirli, gayet iştah açıcı güzel bir görüntüsü var. Kahvaltıda sıcak öğünleri sevenler için. Burada da pankekler ve krepler var. Aynı zamanda sırniki de var. Kızarmış peynir sevenlere. Böyle şöyle kısaca göstermiş olduk. Yine bir seçenek olarak. Kolay gelsin. Ve göz yumurta sevenleri de omlet alternatifi olarak buraya davet edebiliriz. İster tek taraflı, ister çift taraflı. Oo ustam valla. Ustam da bana ışık tutuyor. Kolay gelsin ustam. Eline sağlık. Var mı böyle reklamcılık, fotoğrafçılık, ışıkçılık? Eyvallah sağ olasın. Burada göz yumurtalarımız var. Göz yumurtanın yanında isterseniz sucuğunuzu alabilirsiniz. Veya ızgara helliminizi alabilirsiniz. Ya da pişi seviyorsanız pişi alabilirsiniz. Bunun için de bu bölüme gelmeniz lazım. Tekrar şöyle dönerek kısa bir görüntü daha paylaşalım. Gayet şık, gayet güzel bir kahvaltı sunumuyla güne başlayabilirsiniz. Efendim burası da kahvaltı yapan misafirlerimizin çaylarının, kahvelerinin hazırlandığı servis barlardan bir tanesi. Hayat isimli ana restoranda birkaç tane servis bar var. Burada arkadaşlarım sizlerin siparişlerinizi hazırlıyorlar. Filtre kahveden espressoya, Türk kahvesinden taze demlenmiş Türk çayına kadar, meyve çaylarına kadar birçok seçenek var. Tabii siz siparişinizi verdiğinizde buradan garson arkadaşlar servisinizi masanıza gerçekleştiriyorlar. Efendim kahvaltı tabağınızı aldıktan sonra Hayat isimli ana restoranın teras kısmı yine benim size kahvaltı keyfinizi yapmanız için favori önerilerimden birisi olacak. Özellikle sabah kahvaltısında ve akşam yemeğinde bu alan çok keyifli. Hani öğlen yemeklerine belki hava sıcaklığından dolayı klimalı alanı, kapalı alanı tercih edebilirsiniz ama kahvaltı ve akşam yemeklerinde Ela Excellence Resort Berek'te Hayat isimli ana restoranın teras kısmı gerçekten çok keyifli. Terasın etrafındaki bu yapay göl, içindeki renkli balıklar, yemyeşil bir doğa ve gayet şık hazırlanmış masalar bence öğünlerinize keyif katacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii ki burada tercih sizin ama ben bu anlamda bilgilendirmeyi ve tavsiyemi yapmak istiyorum. Bakın ne kadar güzel, ne kadar şık hazırlanmış. Tekrar geldiğim yeri de göstereyim. Bakın şu alanda teras kısmı. Çok şık koltukların olduğu bölümler de var. Tabii kişi sayınıza göre burada farklı büyüklüklerde masaların olması da ayrı bir ne diyelim hani kullanım rahatlığı getirecektir. Bakınız burada 2 kişilik bölümler de var. Yavaş yavaş misafirler de gelmeye başladılar. Balıklar da kısmetlerine doğru yüzmeye başladılar. Çocuklar ekmek atıyor çünkü onlara. Bunların ismini anımsayamadım ben. Hani Japon balığı diye isim geliyor ama Japon balığı da tabii ki daha küçük. Bu büyüklerin bir ismi vardı, aklıma gelmedi o. Tekrar isterseniz aynen akşam yemeğinde yaptığım gibi şimdi de kapalı alanı yani restoranın klimatize edilmiş, serinletilmiş kısmını kısaca bir göstereyim size. Bakın burada bir tane servis barı var. Arkadaşlarımız masanıza servis yapıyorlar. İşte burası da klimalı alanlar. Yine akşam yemeğini göstermiştim ama hani bir kez daha belki izlemeyen misafirimiz varsa sabah kahvaltısı ile ilgili bölümde Hayat isimli ana restoranın kapalı alanlarında şu şekilde sunmuş oluyorum size. Gayet şık. Dekoru son derece göz alıcı. Şu kapının arka tarafında da adult bölüm var. Bakalım açıksa orayı da göstereyim ben size. Evet. Bakın burası da sadece yetişkin misafirin kullanabildiği alan. Yine akşam yemeğinde bahsettiğim gibi buradan da bir kez daha bahsetmek istiyorum. Bu bölüme çocuklar alınmıyor. Sadece yetişkin misafirler. Burada daha sessiz, daha izole bir alanda kahvaltı yapmak isterlerse aslında buranın da manzarası güzel. Yani hemen hemen bahçede gibisiniz ama klimalı bir alandasınız. O yüzden burayı da tercih edebilirsiniz.
Ve efendim Ela Excellency Ötbelek'te alakart restoranlar keşfini tamamladıktan sonra 3. videomuzda sonuna gelmiş olduk. İlk videomuzda genel tanıtım yaptık. İkincisinde odalarla ilgili bilgiler verdik size. Üçüncüsünde ise ana restoran ve alakartlarla ilgili sunumumuzla beraber Ela Excellency Ötbelek'in çalışmasını tamamlamış olduk. Umarım yaptığımız vlog çalışmalarını beğenmişsinizdir ve Ela Excellency Ötbelek'te bir rezervasyon yapmaya karar vermişsinizdir. Eğer öyle olduysa bizim yaptığımız bu çalışmalar da sizin seçiminize katkı sağlamışsa lütfen rezervasyonunuz için Tatilyum ekibine yani bizlere ulaşmayı ihmal etmeyiniz. Biz de rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyor olacağız. Elbette videoları kapatmadan önce de beğeni ve abone tuşuna basarsanız beni ayrıyeten mutlu etmiş ve YouTube kanalımda destek olmuş olursunuz. Bir sonraki otel keşfimizde videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.